Ne yapacağım bu sefer? Aynı işlemi şuradan şu büyük boncuğun içine girerek yapacağım. Buraya girdim. Bakın küçük boncukta arkadaşlar şöyle 4 tane kağıt boncuğu kaplıyor. Uzun boncukta ise yani 4 santimlik boncukta ise bakın 2, 4, 5 tane boncuğu kaplıyor. Görüyor musunuz? Buna göre hesaplayarak yapacaksınız. Şimdi ipim burada. Hemen ne yapıyorum? Şuradaki cam boncuğun içine giriyorum. Ve buradan ne yaptım arkadaşlar? Şuraya. Bakın burayı da tutturdum. Gördünüz mü? Ve aynı şekilde bu boncukların hem cam boncuğun hem normal boncuğun içinden geçerek yukarıya kadar çıkıyorum. İsterseniz yukarıya kadar çıkın. Şurayı daha bir sağlamlaştıralım. İsterseniz burada birazcık sağlamlaştırdıktan sonra dönelim. Karar sizin. Yani çantanızın durumuna göre hareket edersiniz. Şöyle tekrar girdim. Tekrar tahta cam boncuğun içine girdim. Tekrar şuraya geçtim. Buraya geçtim cam boncuğun içine. Yanlış yaptım ama olsun, fark etmez. Bakın. Bakın ne yaptım? Tekrar bu boncuğun için buradan şöyle arkadaşlar hemen şuraya indim. Bakın. Gördünüz mü? Burası da sağlamca tuttu. Bu şekilde arkadaşlar hem bu böyle hem böyle burayı komple bu şekilde dikeceğiz. Buradan şöyle döneceğim. Bu kısmı dikeceğim. Ve şurada birleştirdikten sonra körük dikilmiş olacak. Bakın çantanın körüğünü bu şekilde diktim. Şimdi şu diğer yüzü de bunun üstüne ilave edeceğiz. Yöntem aynı arkadaşlar. Şimdi şu başta boncuk olmadığı için buraya bir tane şöyle mavi boncuk alıyorum ve buradan şöyle içeriye giriyorum. Şöyle girdim. Şimdi bakın şu kısa olan 3 santimlik boncuğa 4 tane boncuk giriyor, denk geliyor. Bakın şuraya tam. Öyle olunca sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve şu dördüncünün boncuğundan içeriye giriyorum. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle girdim. Buradan aşağıya iniyorum. Şu boncuğun içinden yukarıya çıkacağım. Şöyle buraya geldim. Buradan tekrar şu boncuğun içinden buraya indim. Dördüncünün içine indim. Bakın. Bu sefer şu boncuktan şuraya çıkıyorum. Ve bunu buraya tekrar arkadaşlar sıkıştırıyorum. Şöyle yapalım. Tamam, sıkıştırıyorum. Maksat şöyle. Şu tutturduğunuz kısımların sağlam olması. Tekrar buraya geliyorum. Buradan aşağıya iniyorum. Yukarı.
buradan yukarı, pardon, şu içinden, kağıt boncuğun içinden yukarı, evet, tekrar buraya, ağız kısımlarını sıkı tutturacağız. Şöyle boncuğun içinden aşağıya iniyorum. Şu şekilde aşağıya indim. Ve burası gördüğünüz gibi arkadaşlar tuttu. Şimdi ne yapacağım? Şu geniş olana geliyorum. Şu 4 santimlik boncuğuma da arkadaşlar 5 tane şu küçük boncuk geliyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şuradan şöyle iğnemi getirdim. Çekiyorum ucundan. Bakın yerde sayıyorum. Bakın 2, 4 tanesi buraya kaldı. Şimdi buraya da 2, 4 buraya kaldı. 2, 4, 5 tanesi de buraya kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Şuradan bir tane boncuktan giriyorum. Ve buraya bunu sıkıca tutturuyorum. Şöyle aşağıya iniyorum. Tuttu. Ve arkadaşlar şu boncuğun içinden şu yukarıya çıkacağım. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar bunu böyle buraya bu vaziyette körüyü dikeceğiz. Evet arkadaşlar bakın çantanın körüğünü de şöyle gördüğünüz gibi diktim. Şimdi bir tek kapak kaldı. Kapağında da arkadaşlar şöyle yaptım. 2 tane 3 santimlik şöyle 32'lik 2 tane şerit yaptım. Alta 4 santimliğini yaptım. Şunu şuraya dikeceğim. Şuraya diktiğim zaman bir tanesi dönecek şu şekilde. Diğeri de şu 3 santimin üstüne yatacak. Aşağıdaki 4 santimde 4 santime denk gelecek. O şekilde kapağı da dizayn ettim. Şimdi ipim burada. Çantanın her şeyi dikildi. Bir tek arkadaşlar şey kaldı. Kapağı dikmek kaldı. İpim burada. Şöyle şunu şuradan şöyle yakalayacağım. Ve kapağı gövdeye tutturacağız. Bakın tam köşeden. Tam köşe arkadaşlar, görüyor musunuz? Şu körün başladığı yerden itibaren girdim. Kapağı tutturdum. Bu da 32. Tam 32 tane kağıt, 32 tane kağıda denk gelecek. Bakın şuradan şöyle tuttu birbirini. Gördünüz mü? Buradan böyle boydan aşağıya iniyorum. Şöyle. Buradan şuraya giriyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. 2 tane boncuk yan yana geldi. Şimdi bunu şunun içine, hayır, şöyle yapacağım. Şöyle şuradaki boncuğun içinden geçirip buraya sabitliyorum. Bakın boncuk boncuğa denk geldi. Gördünüz mü? Şuradaki boncuk yerine bu sefer üstteki boncuktan geçtim. Bakın. 2 boncuk yan yana geldi.
Ve sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan şu alttaki boncuktan geçtim ve üçüncü kağıt boncuğunun içine girdim. Şuraya. Ve buradan evet şöyle bu sefer arkadaşlar şunun içinden geçtim. Yandaki kağıt boncuğun içine girdim. Buradan şu alttaki gövdedeki boncuğun içinden geçtim. Kapaktaki boncuğun içinden bu tarafa döndüm. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bu kapakları buraya böyle komple dikeceğim. Arkadaşlar bakın boncuklardan oluşan çantayı bitirdim. Kapak daha önce dediğim gibi kapağı arkadaşlar şöyle 2 tane 3 santimlikten ayarlamamın sebebi körükle şu kapanan kısmın birbirine eşit gelmesiydi. Ve şu şekilde bunları arkadaşlar cırtla kapattım. Şöyle yapışıyor. Bu şekilde kapanıyor. Ayrıca 2 tane de değişik olsun diye boncuğun kendisinden şöyle sap yaptım. Ve çantanın yapımı bitmiş oldu. Şimdi böyle çantam bitti. Evet arkadaşlar, isterseniz bunun içine siz astar yaparsınız, isterseniz astarsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Boncuk çanta ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.